Herkese merhaba, ben Enes. Bu videoda Nvidia Broadcast'i nasıl kullanabileceğinizi, kamera ve mikrofon ayarlarınızı nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle Nvidia Broadcast programından bahsedelim. Niçin tasarlanmıştır, kimlere yöneliktir? Nvidia Broadcast programı yayıncılar odaklı geliştirilen bir program. Özellikle çok kaliteli ekipmanlara sahip olmayan kişiler için tasarlanmış. Örneğin iyi bir mikrofonunuz yoksa, yayında gürültü oluyorsa arka planda, bunu Nvidia Broadcast programıyla minimum düzeye, hatta sıfıra indirebiliyorsunuz. Aynı şekilde yeşil perdeye sahip değilsiniz ama arka planınızı yok etmek istiyorsunuz. Bunu da Nvidia Broadcast programıyla gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi öncelikle Nvidia Broadcast programımızı nereden indireceğimize bir bakalım. Evet, Google'a Nvidia Broadcast yazdığınızda Nvidia'nın sitesi çıkacaktır ilk sıralarda. Oraya tıklayarak buradan hemen indir butonuna bastığınızda indirme işlemi başlayacaktır. Buna ek olarak da videonun açıklama kısmındaki linkten de bu siteye erişebiliyorsunuz. Evet, indirme işlemi başladı. Hızlıca iniyor gördüğünüz gibi. Ben de kurulu olduğu için şimdilik bunu iptal ediyorum. Kurulum aşamaları basit. Yine ileri kur diyerek kurulum işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi programa geçelim. Programı açtığınızda burada mikrofon, hoparlör ve kamera sekmeleri sizleri karşılayacak. Mikrofon kaynağı kısmına geldiğinizde mikrofonunuzu seçmeniz gerekiyor. Önce ben bu mikrofonu kullanıyorum. O yüzden bunu seçtim ve tek efekt var bu mikrofon kısmında. O da gürültü engelleme. Yani bilgisayarınızın fan sesi duyuluyor olabilir ya da arkada hafif bir gürültü oluyor olabilir. Hafif bir gürültü de değil aslında. Çok gürültülü bir şey olsa bile onu ciddi derecede engelleyebiliyor. Gerçekten çok iyi tasarlanmış bu özellik. Buradan öncelikle aktif duruma getirmeniz gerekiyor ve yoğunluğunu, derecesini ayarlamanız gerekiyor. Örneğin sessiz konuşuyor olabilirsiniz ve bunu %100 yaptığınızda yoğunluğu sesiniz de kesiliyor olabilir arada sırada. Eğer bundan kaçınmak istiyorsanız bu yoğunluğu düşürebilirsiniz. Ama gerçekten iyi tasarlanmış. O yüzden sessiz konuşsanız bile gürültü engelleme özelliği doğru çalışıyor. Öncelikle buradan gürültü engellemeyi seçip aktif hale getiriyorsunuz. Daha sonrasında yoğunluğu ayarlıyorsunuz. Şimdi ben bunu deaktif konuma getirdiğimde şu an fan sesimi duyuyor olabilirsiniz. Tam emin değilim ben de durumdan. Kayıt sesini göremiyorum şu an. Gürültü engellemeyi kapattım. Burada şu an etraftaki gürültüleri %100 olarak mikrofonunuz alıyor. Bu gürültüleri de tekrar aktif hale getirerek engelleyebilirsiniz. Aktif hale getiriyorum şimdi. Evet, aktif hale geldi. Buradan yine yoğunluğunu dediğim gibi arttırıp azaltabiliyorsunuz. Mikrofon kısmında anlatacaklarım bu kadar. Şimdi hoparlör kısmına geçelim. Aslında geçmeyelim çünkü hoparlör kısmı doğru çalışmıyor. Bunu şöyle açıklayayım size. Bu ne için tasarlanmış? Eğer Discord'da ya da herhangi bir online chat programında, sesli görüşme programında konuşuyorsunuz ve varsayalım ki arkadaşınızın gürültü problemi var arka planda. Arkadaşınızın gürültüsünü duymak istemiyorsanız, sadece onun sesini duymak istiyorsanız bunu özelliği kullanabiliyorsunuz. Fakat varsayalım ki arkadaşınızla oyun oynuyorsunuz. Bazı oyunun seslerini de gürültü olarak algılayabiliyor. Bu nedenle sadece arkadaşınızın gürültüsünü değil, oyunun sesini de bazen engellediği için bu özelliğin doğru çalıştığını düşünmüyorum. Bu yüzden bunu kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Eğer düzelmişse son sürümde, ben de hangi sürüm kurulu şu an bilmiyorum, yine de deneyebilirsiniz. Yine buradan hoparlörünüzü seçip gürültü engelleme özelliğini açabiliyorsunuz. Kamera kısmına gelelim. En güzel nokta kamera kısmı. Şu an beta aşamasında. Gerçekten inanılmaz güzel yapmışlar kamerayı. Green screen olmadan, yeşil perdeniz olmadan arka planınızı yok edebiliyorsunuz. Bende de şu an mesela siz bulanık görüyorsunuz arka planı. Bu program sayesinde ben de yapıyorum bu efekti. Buradan hemen kameranızı seçiyorsunuz. Aynı şekilde kamera cihazınızı. Buradan çözünürlük ve FPS değerlerinizi seçiyorsunuz. Ve buradan efektlere geliyorsunuz. En üst sırada arka plan bulanıklaştırma efekti var. Bunu aktif konuma getirdik ve yoğunluğunu ayarladık. Yoğunluk yine tahmin edeceğiniz gibi miktarını ayarlıyor. Buradan düşürdüğüm zaman yoğunluk azalır. Arttırdığım zaman da bulanıklık efektinin yoğunluğu artıyor. Daha fazla bulanıklık veriyor arka plana. Buradan kaliteli ve performans seçenekleri var. Kaliteli seçerseniz ekran kartınıza bir tık daha fazla yük biner. Hemen altından arka plan değiştirmeye gelelim. Evet, arka plan değiştirmeye geldiğimizde de şu an default bir fotoğraf açıldı. Nvidia Broadcast'e ait bir fotoğraf. Buradaki butondan göz at diyerek kendi istediğiniz herhangi bir fotoğrafı arka planınıza koyabiliyorsunuz. Yine kaliteli ve performans seçenekleri var. Ben kaliteli de kullanmanızı tavsiye ediyorum. Fakat arka plan değiştirme %100 sağlıklı çalışmıyor. Düzgün ışık ve pozisyon gerekiyor. Mesela şu an arkada patlayan kısımlar var bende. Yine elinizi ve vücudunuzu hareket ettirdiğinizde bu arka plandaki görüntüler
hareket edebiliyor. Bu çok sağlıklı çalışmıyor ama doğru renk ve ışık sağlandığında da bu özellik daha doğru çalışacaktır. Arka plan değiştirmeden sonra arka plan kaldırma geliyor. Arka plan kaldırma aslında arka plan değiştirme ile aynı işlevi görüyor. Fakat arkaya bir fotoğraf koymaktansa hiçbir şey koymuyor. Aranızda bilenleriniz vardır ya da bilmeyenler de vardır. Bir tane Harry Potter kanalım var. Oraya içerik üretiyorum ve oradaki oyun yayınlarımın bazılarında bu özelliği kullanıyorum. Arka plan kaldırma bu şekilde çalışıyor. Burada da ışık ve renk uyumları önemli. Ve son olarak da otomatik çerçeveleme özelliği efektine gelelim. Bu da sizi takip eden bir özellik. Yani örneğin şöyle göstereyim size. Burada yakınlaştırma derecesi var. Kameranızı bir miktar yakınlaştırıyor ve kafanızı nereye hareket ettirirseniz yüzünüzü yani orayı takip ediyor. Ben şu an mesela bu tarafa gittiğimde kamera bu tarafa geliyor. Bu tarafa gittiğimde bu tarafa, aynı şekilde yukarı ve aşağı hareket ettiğimde beni takip ediyor. Bu özelliğin açıkçası aşırı iyi olduğunu düşünmüyorum. Yapımı falan çok iyi ama çok kullanışlı olduğunu düşünmüyorum. Eğer uzakta oturuyorsanız kameranıza belki yakınlaştırma kullanıp böyle ufak ufak hareketler hoşunuza gidebilir. Ama şu şekilde kullansanız, böyle kameranız yakınsa bir tık açabilir bunu. Böyle ufak hareketlerinizde sizi takip eder hoş bir görüntü olabilir. Bu size kalmış tercihiniz. Ben arka plan kaldırmanın en kullanılabilir ve en iyi özellik olduğunu düşünüyorum. Güzel ışığınızı, renginizi, kıyafetinizi falan ayarlarsanız iyi şekilde çalışacaktır. Peki bu özellikleri, bu efektleri nasıl kayıt ve yayınımıza aktaracağız? Şimdi OBS'e geçerek bu adımları size göstereceğim. Evet, OBS'e geldik. Şimdi Nvidia Broadcast uygulamasındaki kamera ve mikrofonumuzu nasıl OBS'te kullanabileceğimizi göstereceğim size. Sahneler kısmından öncelikle kameramızı ekleyelim. Burada benim kameram ekli, zaten şu an kayıttayım, siz de görüyorsunuz. Ekle kısmından video yakalama aygıtına tıklıyorum. Burada herhangi bir isim verebilirsiniz. Ben burada kamera yazdım. Enter tuşuna bastım. Buradan yine aygıtınızı seçiyorsunuz. Burada aygıt kısmında dikkat etmeniz gereken nokta, kameranız değil Nvidia Broadcast'i seçmeniz gerekiyor. Nvidia Broadcast'i seçtikten sonra burada aygıt varsayılan ayarlarını bu şekilde bırakabilirsiniz. Başka bir ayar yapmanıza gerek yok. Tamam dedikten sonra kameranız buraya eklenmiş olacak. Yani şu an ben kayıttayken az önce kaydettiğim kameramı kapattım. Şu an gördüğünüz gibi yeni eklediğim kamera kaynağından görüntüyü alıyorum. Peki mikrofonumuzu nasıl ayarlayacağız? Mikrofon ayarlarımıza da buradan ayarlar kısmına tıklıyoruz ve açılan pencerede ses kısmına geliyoruz. Burada ses kısmından hoparlörünüzü ve mikrofonunuzu seçmeniz gerekiyor. Hoparlörünüz, dediğim gibi, eğer Nvidia Broadcast'ı kullanacaksanız kaydınızda da, yani yayınınıza veya kaydınıza da o şekilde ses iletilsin istiyorsanız buradan hoparlörünüzü de Nvidia Broadcast'a ekleyip buradan Nvidia Broadcast Speakers'ını seçmeniz gerekiyor. Ben kullanmıyorum. Buradan sadece mikrofonumu seçiyorum. Mikrofonumu da aynı şekilde, normalde mikrofonum bu ama Nvidia Broadcast'te bunu tanımladığım için Nvidia Broadcast mikrofonunu seçiyorum ve tamam butonuna bastığımda işlemlerim tamamlanmış oluyor. Bu şekilde hem kalitesiz bir mikrofon ile gürültüsüz video çekebilir, yayın yapabilirsiniz. Aynı şekilde yayın ve videolarınızda yeşil perde olmadan da arka plan efektleri yapabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.